Her dediği çıkan Meriç Köyatası bunu da bildi. Pes yani bu kadar da olmaz ki. Ekonomist Meriç Köyatası, piyasada her şeyi belirleyen, fiyat mekanizmasını çalıştıran görünmez el kırılırsa fiyat mekanizması çalışmaz, faiz yanlış, dolar hatalı olur, sonunda konut fiyatları da patlar dedi. Köyatası'nın bu açıklaması sonrası Erdoğan'ın konut alacaklara faiz indirimi haberiyle konut fiyatları patladı. Ekonomist Meriç Köyatası kişisel YouTube kanalından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu bence yanlış tercih yaptı. Zelenski'nin neonazilerin kucağında siyaset yaptığını belirten Köyatası şu ifadeleri kullandı. Bir işi yaparken halk tarafından çok sevilebilir. Popüler olabilir ama ona siz başka iş yüklemeye kalkarsanız. Ülkelerin sonu böyle felakete de gidebilir. Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline maruz kalmasında. Zelenski'nin Avrupa'nın ve Amerika'nın dolduruşuna gelmesinin etkisi çok büyük. Bizde de çok yanlış popülist tercihler çıkabiliyor. Asla benzetmek adına söylemiyorum Zelenski ile. Ama bir alanda başarı kazanmış Ekrem İmamoğlu'nu biz bir anda Cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz. Aday yaparken de yıpratmaya başladık. Kendisinin de hataları var. Cumhurbaşkanlığını hak ediyor mu hak etmiyor mu başka konu. Birkaç gündür biz Ekrem İmamoğlu'nu boğuyoruz. Bence İmamoğlu yanlış tercih yapmıştır. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığını hak edecek bir bilgi birikimine, donanıma sahip midir? Biz bunu tartışmıyoruz. Sadece bir seçim kazandı ve göz doldurdu. Seçimi tek başına o kazanmadı. Görünmez eli kırarsan her şey yanlış gider. Tasarruf araçlarının reel getirisini değerlendiren Köyatası, tasarrufların gideceği yer kalmamış. Konut niye böyle oldu diyoruz ya. İktisat teorisinde şöyle bir şey var. Yasada her şeyi belirleyen, fiyat mekanizmasını çalıştıran bir görünmez el vardır. Fiyatlar, bütün kararlar, görünmez ele göre belirlenir. Türkiye'de yapılan ise piyasaya müdahale yerine bu görünmez eli kırmak. Görünmez el kırılınca fiyat mekanizması çalışmıyor. Faiz yanlış, dolar hatalı oluyor, sonunda konut fiyatları da patlıyor dedi. İşçinin eğitiminin parasını çalıyorlar. Sığınmacıların iş yerlerinde çalıştırılmasıyla ilgili konuşan Köyatası, ucuz emekle ucuz işçilik gücüyle, o ucuz iş gücü de yetmedi. Sığınmacı Suriyeli çalıştırarak, sıska prim ödemeyerek, mevcut emeklinin parasını da çalarak gasp edenler. İşverenler önemli bir mekanizmadır. Ama İçişleri Bakanı Soylu, sığınmacıları gönderirsek ilk önce iş dünyası isyan eder dedi. Bunun Türkçesi şu, patronlar, işçilerin haklarını çalıyorlar. Kaçak Suriyeli çalıştırarak, kaçak sığınmacı çalıştırarak, sigortasız işçi çalıştırarak, sosyal güvenlik sistemindeki açığın kaynağı oluyorlar. İşçinin, eğitiminin parasını çalıyorlar dedi. Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası açıkladı, dolar yıl sonunda ne kadar olacak? Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, 2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi, FOMC, toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Meriç Köyatası doların yıl sonu, en iyimser tahminle 29,30 seviyelerini göreceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faizleri 50 baz puan gibi yüksek seviyede artırdı. Ancak piyasa, biz bunu satın aldık diye bu kararı geçiştiriyor. Enflasyon rakamları dehşet çıktı. TÜİK üretici fiyatları yıllık %122, ENEA Grup %157 arttı. Dolar harcı 85 seviyesinde dolaşıyor. Bizdeki ve AB'deki enflasyona bakarsak, doların olması gereken seviye TÜİK'e göre 18 lira 10 kuruş, ENAG'a göre 19,53 kuruş. Bunların üstüne FED faiz artırımı nedeniyle dolarla borçlanma maliyetlerindeki artışı ve Türkiye'nin dış borç ve cari açığını çevirmek için ihtiyaç duyacağı döviz talebini ekleyin. Dolar an itibarıyla 14,92 Türk Lirası. Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatısı'nın piyasalara yönelik açıklamalarından önemli başlıklar şöyle.
Piyasalarda dolar ne olur? Bu enflasyon seviyesinde dolar neden hareket etmiyor? Merkez Bankası sürekli arka kapıdan satış yapıyor. Ama barutu yok. Nereden para bulacak? Uluslararası piyasalarda dolara ne olacak talep sebebiyle Türkiye'nin işi çok zor. Bu grafiği Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki enflasyon ve kur arasındaki ilişkiye bakarak hesapladım. Dövize olan arz talep de ayrı etkide bulunacak. TÜİK 7,25 dedi, bu bir mucize. TÜİK nasıl böyle bir rakam hesapladı? Herhalde onlar da mızrağı artık çuvala sığdıramıyorlar. TÜİK'in üreticisine enteresan. 4 aydana tüketici enflasyonunun koştura koştura gideceğini görüyoruz. ENAG %156. benim hazırladığımda o rakamalara yakın. Enflasyon ve dolar. Yılbaşından bu yana enflasyon dolar ne olmuş, son 12 ayda ne olmuş onu görüyoruz bu tabloda. TÜİK'in 4 aylık enflasyonu epey geride kalmış. Ekim, Kasım, Aralık ayında dolar kendini toparladı, oradan alırsak bu işi. Doların düşmesi gerek diyebiliriz, tabii ki buna inanan varsa. Dolar kaç lira olmalıydı? Bu hesapta arz talep yok. Bu grafikte enflasyon, Amerika'da tüketici enflasyonunu dikkate aldık. Şu anda doların olması gereken değer, bazı piyasa analisti arkadaşlar da anormal arka kapı satışı olmazsa 17 lirayı bulacağını söylüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bu tamamen enflasyon dikkate alınarak yapılmış bir rakam. Merkez Bankası hesaplayamaz mı diyenler. Veriler yanlış gelince hesapta yanlış oluyor. Hesabın gerçekçi olabilmesi için döviz kurunun başladığı nokta önemli. 18 Aralık'tan alırsak yanlış olur. 2. İstikrarlı ölçüm gerekiyor. Bütün laboratuvar şartları geçerli ise, denge de gidiyorsa, fazla dış borcu yoksa, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkinin bu olması lazım. İşin içine arz talebi koymamız lazım. Bu arzın dışında MB arka satışları, MB kendi parası mı? Doları kim, nerede durduracak? Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Bir yıl içerisinde 225 milyar dolar olduğunu zaten öngörüyordum. Yıl sonunda doların 29-30 lira olacağını tahmin etmiştim. İş o kadar çığırından çıktı ki ve ekonomi yönetiminin hataları o kadar arttı ki 29,30 en iyimser tahmin. Çok daha kötüsü bizi bekliyor. Olursa da hiç şaşırmayın. Kur korumalı mevduat uydurması. Kur korumalı mevduat uydurması var, biliyorsunuz. Kur riski 40 milyar dolar. Dolardaki her bir artış buraya 40 birim artış olarak yansıyacak. Dolardaki her 1 liralık artış bütçeye maliyeti 180 milyar lira. Bu yanlış politika. Emeklilerin maaşını 2 ile çarptırabilirsin, eğitimlilerin hakkını verebilirsin. Daha neler neler yapılabilir. Gerçek anlamda bir sosyal devlet kurulur. Bütçe açığı 280 milyar dolar bekleniyordu. IMF 782 milyar olur dedi. Bunlar sırf bizle ilgili rakamlar. Piyasada keriz silkelemesi diye bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri faizi 50 birim artırdı. Günübirlik alım satım yapanlara bakmayın. Piyasalara değil, genele bakın. 10 yıllık 2944.